Gürcistan'dan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Gürcistan'a gelmeden önce bilmeniz gerekenleri size söyleyeceğim. Yaklaşık bir hafta 10 gündür ben Gürcistan'dayım. Az çok deneyimlerimden size bahsedeceğim. Gürcistan'a gelirseniz eğer burada yapmamanız gereken bazı şeyler var. Bunları ben de bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. Birazdan size bunlardan bahsedeceğim. Eğer Gürcistan'a gelirseniz burada yapmamanız gereken neler var size söyleyeceğim. Ondan sonra da Gürcistan sokaklarını dolaşacağız. O zaman hadi hep beraber Gürcistan sokaklarında kaybolalım. İlk olarak eğer Gürcistan'daysanız ve sigara içiyorsanız sakın sigaranız bittikten sonra izmariti yere atmayın. Çünkü eğer izmariti yere atarsanız ve polis sizi görürse 80 lari ceza yazıyor. 80 lari de 350-400 lira civarında ediyor. Yani eğer bu cezayı yemek istemiyorsanız sigaranızı çöp kutularının olduğu yerde sigara izmaritlerini söndürebileceğiniz bir yer var. Orada söndürün ve ceza yemeyin. İkinci olarak da Gürcistan'da yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi de eğer bazı yerlerde alt geçitler oluyor. O alt geçitlerin üstünde ana yollar oluyor. Eğer alt geçiti kullanmayıp da ana yoldan yolu kesmeye çalışırsanız ve polis sizi görürse yine size ceza yazıyor. Onun da cezası ortalama 80 lari, yani 350-400 lira civarında ediyor. Gürcistan'da eğer ceza yemek istemiyorsanız alt geçitleri kullanın ve ana yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi de Gürcistan'da taksiler çok fazla para istiyor. Yani bir yerden bir yere gideceğiniz zaman yakın da olsa 20 lari civarında bir para istiyorlar. Ve 20 lari ortalama 110-120 TL civarında bir para ediyor. Onun yerine Bolt diye bir uygulama var. O uygulamayı telefonunuza indirip Bolt'tan bir taksi çağırırsanız sizden ortalama 3,5-4 lira istiyor sadece. Fazla para ödemek istemiyorsanız Bolt uygulamasını indirebilirsiniz ve taksiye fazla para vermiş olmazsınız. Konu taksiden açılmışken başıma gelen bir şeyi de anlatmak istiyorum size. Batum'da şehir içi bir yere gidecekseniz eğer ortalama 5 lari civarında bir para ödüyorsunuz. Çoğu size 7 lari diyor ama normalde 5 lariye gidebilirsiniz. 7 lari dediklerinde 5 liraya götürürsen giderim derseniz ve sırtınızı dönüp yürümeye başlarsanız tamam gel 5 liraya götüreyim diyorlar. Tiflis'e geldiğimde ise yaklaşık 4 kilometrelik bir yere gidecektim. Bir tanesi 50 lari istedi. 50 lari 250 TL civarında bir para ediyor. Ona tabi binmedim. Önce 5 lari dedi. 2 defa sordum 5 lari mi diye. Hatta İngilizce ile de sordum, Türkçe ile de sordum. 5 lari mi dedim, evet dedi. Taksiye bindikten sonra tekrardan sorayım dedim. Hatta yazarak ona göstermeye çalıştım. 5 değil mi dedim. Hayır 5 değil dedi. 50 dedi.
O yüzden taksiye binecek olursanız eğer fiyatı kesin doğru söylediğinize emin olun. Gerekirse bir kağıda yazın ya da yazarak taksiye gösterin. Çünkü 5 dedi, bindikten sonra 50 dedi. Tabi binmedim. Başka bir taksi çağırdım. O da 20 lira istedi. Sonra bu Bolt uygulamasını önerdiler bana. Bolt uygulamasını indirdikten sonra taksi çağırdım. O da sadece 4 lira istedi. Yani arada 16 lira bir fark var. 16 lira da 10 lira işte 56 TL civarında yapıyor. 16 lira ise 80 TL civarında bir şey yapıyor. Ama Bolt'tan çağırdığım taksiyle 3,5 liraya istediğim yere gitmiş oldum. Eğer Gürcistan'a gelirseniz bilmenizi istediğim bir şey daha var. Gürcistan'da yolda yürürken insanlar gelip sizden sigara istiyorlar. Bu gelenek gibi bir şey olmuş burada. Ya, herhangi bir zamanda böyle yolda yürürken ya da bir yerde dururken insanların sürekli yaptığı bir şey bu. Gelip sizden sigara istiyorlar. Burada normal bir şey. Herkes herkesten sigara istiyor. Gürcistan'a gelirseniz eğer, Gürcistan ile Türkiye arasında 1 saatlik saat farkı bulunuyor. Yani şu an Türkiye'de saat sabah 8.30 iken burada 9.30. Yani buranın saati 1 saat ileride. Bunu da bilmenizi istedim. Bilmenizi düşündüğüm bir başka şey ise, eğer Gürcistan'a gelirseniz paranızı sınırda bozdurmayın. Şehir merkezinde bozdurun. Çünkü sınırda çok ucuza bozuyorlar. O yüzden size tavsiyem ufak bir miktar paranızı sınırda bozdurun ki otobüs parasını karşılayabilirsiniz ya da su falan bir şey içecekseniz eğer ufak bir para değiştirin. Zaten Türk parasını da orada çeviriyorlar. Şehir merkezine geldikten sonra paranızı orada çevirin. Buraya geldiğinizde bilmeniz gereken bir diğer şey ise Gürcistan'da İngilizce çok fazla konuşulmuyor. Gençler daha çok İngilizce biliyor ama orta yaşlı ve yaşlılar İngilizce hiç bilmiyor. Sadece Rusça konuşuyorlar. Bunu da söylemek istedim. Eğer Batum'dan Tiflis'e gelmek istiyorsanız treni kullanmanızı tavsiye ederim. Otobüs 7,5-8 saat sürüyor ve sıkışık bir şekilde 7,5-8 saatinizi geçirmiş oluyorsunuz. Önerim trenle gelip hem rahat bir şekilde hem de daha hızlı, ortalama 5 saatte buraya gelebiliyorsunuz. Gürcistan'a gelmek için pasaporta ihtiyacınız yok. Kimlikle de buraya gelip kalabiliyorsunuz ve burada 1 sene kalma hakkınız oluyor. 1 seneyi geçirseniz bile size ufak bir ceza kesiyorlar. O cezayı yatırdıktan sonra tekrardan Gürcistan'a gelebiliyorsunuz. Gürcistan'a gelmeden önce bilmeniz gereken şeyleri size aktardım. Eğer buraya yolunuz düşerse ne yapmamanız gerektiğini en azından biraz bilmiş olursunuz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz.
Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.